Bir zamanlar uzak toprakların kıyısında herkesin hayranlıkla izlediği devasa bir şato vardı. Bu şatonun sahibi ise güzelliği ve nezaketiyle halkının kalbinde taht kurmuş, adı gibi ışık saçan Prenses Arwen'di. Babası Kral Magnus, krallığının güvenliği ve refahı için çok çabalamış, Arwen'i de tüm görkemin ve ihtişamın içinde büyütmüştü. Halk onu sadece bir prenses olarak değil, geleceğin bilgeli kraliçesi olarak görüyordu. Fakat Arwen, görünüşteki bu mükemmel hayatının ardında, çocukluğundan beri onu takip eden tuhaf bir huzursuzlukla yaşıyordu. Sanki gölgeler peşindeydi. Arwen büyüdükçe, şatonun görkemli duvarları ona dar gelir olmuştu. Bir gün, babasının ona anlatmadığı büyük bir sırrın peşine düşmeye karar verdi. Çocukken arka odalardan birinde duymuştu. Bir gece yarısı, ay ışığının karanlığı delip geçtiği bir anda annesi aniden ortadan kaybolmuştu. Kral Magnus bu acı gerçeği Arwen'den saklamıştı. Saray halkı da bu konu hakkında konuşmaktan kaçınır, sadece hüzünlü bakışlarla Arwen'i izlerdi. Ancak Arwen'in meraklı ruhu susmak bilmezdi. Bir gece, herkes uyuduktan sonra karanlık şatonun uzun koridorlarında ay ışığının rehberliğinde ilerlemeye başladı. Ayak sesleri taş zeminde yankılandıkça gölgeler duvarlardan sıyrılıyor, sanki ona fısıldıyordu. Gözleri babasının asla girmesine izin vermediği yasak odaya takıldı. Kapının ardında ne olduğunu bilmese de içinde yatan sırrı öğrenmek zorunda olduğuna inanıyordu. Elini kapının soğuk, demir tokmağına uzattı ve derin bir nefes alarak kapıyı araladı. Kapının gıcırtısı Arwen'in kalbindeki heyecanla birleşti. Odada eski kitaplar, örtülmüş aynalar ve karanlık bir havaya sahip eşyalar vardı. Tam o sırada odanın en kuytu köşesinde duran büyük bir sandık Arwen'in dikkatini çekti. Sandığın üzeri ince işlemeli altın süslemelerle bezenmişti ve ortasında tanıdık bir sembol vardı. Ailesinin soylu arması. Arwen'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Bu sandık ona hem annesinin sırrını hem de geçmişin derinliklerindeki bir laneti açıklayacaktı. Sandığın kapağını açtığında içindeki tüm eşyalar eski ve tozlu olmasına rağmen bir tanesi göz kamaştırıcı bir parlaklık yaydı. Bu gümüş bir aynaydı. Arwen aynayı eline aldığında odanın karanlığı sanki içine çekildi ve Arwen aynada kendisinden başka birini gördü. Gözleri kor ateşi gibi parlayan, soğuk bir gülümseme taşıyan gizemli bir kadın. Bu kadının bakışları Arwen'i sarmalarken aynadan gelen bir fısıltı odada yankılandı. "Senin kaderin anneninkiyle aynı olacak. Gölgenin prensesi." Arwen korkuyla aynayı yere düşürdü ve aynanın yere çarpmasıyla birlikte tüm oda karanlığa gömüldü. Gölgeler Arwen'in etrafını sardı ve karanlık bir varlık Arwen'in zihnine işledi. O andan itibaren Arwen'in hayatında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Gölgelerin laneti Arwen'in peşindeydi ve onun kaderi bu karanlık sırrı çözmekle mühürlenmişti. Arwen, aynanın kırılmasından sonra karanlık odadan koşarak uzaklaştı. Kalbi göğsünde hızla çarparken kafasında yankılanan tek bir cümle vardı. "Senin kaderin anneninkiyle aynı olacak." Bir yandan bu fısıltının anlamını çözmeye çalışırken, diğer yandan da şatonun koridorlarındaki gölgelerin her zamankinden daha ürkütücü hale geldiğini fark etti. Sanki gölgeler Arwen'in her hareketini izliyor, onun peşini bırakmıyordu. Sabaha kadar gözüne uyku girmedi. Oda kapısının önünde bekleyen dadısı Iris, Arwen'in gözlerindeki korkuyu fark ettiğinde yüreği sızladı. "Prensesim, neler oldu? Renginiz solmuş," diye sordu endişeyle. Arwen, gece yaşadıklarını anlatmaya korktu.
kimse ona inanmazdı. Bu yaşananlar yalnızca onun zihninde dönüp duruyordu sanki. Ancak Arwen sessizliğini bozmayıp yatağında düşüncelere daldığında, aynadaki o kadının annesiyle bir ilgisi olduğuna emindi. O günün ilerleyen saatlerinde Arwen saray halkının arasında dolaşırken onları daha önce hiç bu kadar sessiz ve içine kapanık görmemişti. Saray, hizmetkarlarının gözlerinde bir şeyler sakladığını seziyordu. Yüzlerinde korku, bakışlarında ise karanlık bir sır vardı. Arwen daha fazla zaman kaybetmeden bu sırrın peşine düşmeye karar verdi. Arwen, gölgelerin içindeki sırrı öğrenebilmek için ilk olarak sarayın kütüphanesine gitmeyi düşündü. Babasının ona küçük yaşlarda anlattığı hikayeler, gizemli kitaplar ve antik el yazmalarıyla dolu bu kütüphane, her zaman Arwen için bir kaçış yeri olmuştu. Şimdi ise bu kaçış yeri, belki de annesiyle ve kendi kaderiyle ilgili gerçekleri saklayan bir hazineydi. Kütüphanenin derinliklerinde yıllardır dokunulmamış, tozla kaplanmış eski bir kitap buldu. Gölgenin Laneti. Arwen, bu kitabı okudukça gözlerine inanamadı. Annesinin kaybolduğu geceden bahsediyordu. Kitabın sayfalarında yazılı olanlara göre, Arwen'in annesi, Gölge Prensesi olarak anılan bir varlık tarafından lanetlenmişti. Bu lanet, gecenin karanlığında bir aynadan geçen büyülü bir ritüelle başlatılmış ve kraliçenin ruhu gölgelerin içine hapsedilmişti. Kitabın son sayfasında lanetin kaldırılması için tek bir yol olduğu yazıyordu. Lanetin kaynağını bulmak ve gölgelerin hapsinden kaçmak. Arwen, bu lanetin gölgelerle bağlantılı olduğunu ve aynanın bu gölgelerin dünyasına açılan bir kapı olduğunu anlamıştı. Annesinin aynada gördüğü kadın aslında gölgelerin prensesiydi ve Arwen şimdi bu karanlık kaderle yüzleşmek zorundaydı. O akşam kütüphanede okuduklarının etkisiyle zihni karışık bir halde yatağına uzanan Arwen, karanlıkla kaplı tavanı izlerken bir gölgenin odasında hareket ettiğini fark etti. Gölge adeta canlı gibiydi. Yavaşça yaklaştı ve bir insan şekline büründü. Arwen derin bir korkuyla bakışlarını bu gölgeden ayıramadı. Gölgenin içinden ince, fısıltılı bir ses yükseldi. Anneni kurtarabilmek için gölgelerin arasına girmen gerekiyor. Ama gölgelerin krallığına adım attığında dönüş yolunu asla bulamayacaksın. Arwen'in zihni bu fısıltıyla yankılandı. Hem korku hem de kararlılık içinde ayağa kalktı ve gölgeye meydan okurcasına sordu. Gölgelerin krallığına nasıl gidebilirim? Gölge bir süre sessiz kaldı, sonra odanın ortasında beliren bir kapıyı işaret etti. Kapı sıradan bir kapı gibi görünse de, karanlık bir aura yayıyor, sanki diğer dünyalara açılan bir geçit gibi parıldıyordu. Gölge, fısıldayarak konuşmaya devam etti. Bu kapıdan geçtiğinde, gölgelerin krallığında annene giden yolu bulabilirsin. Ancak unutma, bir kez adım attığında, lanetin seni de hapsedeceğini göze almalısın. Arwen'in kalbi korkuyla sıkıştı. Kapıdan geçmek, karanlık bir bilinmeze adım atmaktı. Ama annesini kurtarabilmek için başka şansı yoktu. Kendisini bekleyen kaderin karanlık gölgesine doğru yürüdü ve derin bir nefes alarak kapıyı açtı. Kapıdan geçer geçmez Arwen'in etrafını yoğun bir sis sardı. Gözlerini kapattı, kalbi heyecanla çarpıyordu. Fakat gözlerini açtığında karanlık, gölgelerle dolu bambaşka bir dünyada buldu kendini. Gölgelerin krallığı. Bu krallıkta her şey tanıdık ama bir o kadar da yabancıydı. Gerçeklikle düşlerin arasındaki o ince çizgide duran, hayalet gibi bir dünyaydı. Arwen, derin bir nefes alarak kendini bu karanlık dünyaya hazırladı. Çünkü artık dönüş yolu yoktu. Gölgelerle yüzleşmek ve kaderini değiştirmek zorundaydı. Arwen kendini gölgelerle kaplanmış bu yeni dünyanın soğukluğunda bulduğunda, kalbi hem korkuyla
hem de cesaretle çarpıyordu. Etrafını saran yoğun sis, onun yolunu görmesini engelliyor. Gölgelerin fısıltıları ise kulağında yankılanıyordu. Bu dünyada zaman durmuş gibiydi. Gece ve gündüz yoktu. Sadece karanlık bir boşluk. Ama Arwen bu yabancı dünyada kaybolmamak için içindeki ışığı korumak zorunda olduğunun farkındaydı. Annesini bulmalı, bu karanlık laneti ortadan kaldırmalıydı. Yürüdükçe ayaklarının altında sanki dünyayı yarıp geçen ince çatlaklar oluşuyordu. Bu çatlaklardan sızan gölgeler adeta Arwen'i sarıyor, ona bir şeyler anlatmaya çalışıyor gibiydi. Fakat Arwen bu gölgelerin tuzağına düşmemek için dikkatini topladı ve fısıltılara kulak asmadı. Yoluna devam ettikçe gölgelerin içindeki şekiller daha belirgin hale gelmeye başladı. Silik figürler, kayıp ruhlar ve karanlığın içindeki gözler. Bu gözlerin her biri Arwen'i izliyor, onun bu dünyadaki varlığını sorguluyordu. Tam o anda Arwen'in önünde büyük bir taş kapı belirdi. Kapının üstünde Arwen'in çocukken öğrendiği eski bir sembol işlenmişti. Gölgenin kraliçesinin arması. Arwen'in eli kapıya uzandığında soğuk taş kapı kendiliğinden açıldı ve Arwen kendini devasa, zifiri karanlık bir salonda buldu. Salonun ortasında yüksek bir taht vardı ve tahtın üzerinde oturan figür, Arwen'in gördüğü en korkutucu varlıktı. Gölgenin kraliçesi. Kraliçe, sanki bir karanlık yığını gibi görünüyordu. Vücudu belirsiz, gözleri ise kor gibi parlayan iki ateş topuydu. Gölge kraliçesi, Arwen'e doğru bakıp soğuk ve alaycı bir sesle konuştu. "Demek nihayet geldin Arwen. Annen gibi cesur olduğunu biliyordum. Ama burada cesaret, senin sonunu getirecek." Arwen, titreyen sesiyle, "Annem nerede? Onu serbest bırakmak için ne yapmam gerekiyor?" diye sordu. Kraliçe karanlık bir kahkaha attı ve elini yavaşça kaldırarak salonun ortasında bir gölge oluşturdu. Gölgeler bir araya toplandı ve Arwen'in annesinin silüetini oluşturdu. Bu silüet Arwen'in hafızasındaki annesine çok benziyordu ama sadece bir gölgeydi. Kayıp, umutsuz ve hapsolmuş bir gölge. Kraliçe Arwen'e yaklaşarak fısıldadı. "Annen burada, gölgelerin arasında. Eğer onu kurtarmak istiyorsan laneti kendi üzerine almalısın. Gölgelerin prensesi olmaya hazır mısın?" Arwen'in içi korkuyla doldu. Bir an annesini bu şekilde gölgelerin içinde bırakmayı düşündü. Ancak onun gözlerindeki umudu, hüzünle dolu bakışını gördüğünde yapması gereken şeyin ne olduğunu anladı. Arwen, kendini feda etmeden bu laneti kıramazdı. Derin bir nefes aldı ve kendinden emin bir sesle, "Hazırım, annemi serbest bırakmak için ne gerekiyorsa yapacağım," dedi. Gölge kraliçesi, Arwen'in bu kararlılığından memnun olmuş gibi başını salladı ve karanlık bir büyü fısıldamaya başladı. Bu büyüyle birlikte Arwen'in etrafında dönen gölgeler onu sarmaladı. Arwen'in vücudu karanlıkla kaplanırken kalbi annesinin özgürlüğü için atıyordu. Gölgeler Arwen'in bedenini sardıkça Arwen'in içinde derin bir güç hissetti. Artık gölgelerin laneti onun üzerindeydi. Tam o sırada Arwen'in gözlerinden ışık saçılmaya başladı. Bu ışık gölgeleri delip geçiyor, karanlığın içindeki her şeyi aydınlatıyordu. Kraliçe bir çığlık attı. Bu ışık onun varlığını zayıflatıyor, karanlığı eritiyordu. Arwen'in içindeki ışık büyüdükçe salonun her köşesine yayıldı ve gölgeler birer birer yok oldu. Gölge kraliçesi bu ışık karşısında eriyip kaybolurken son bir kez Arwen'e haykırdı. "Bu laneti kaldırdın ama gölgeler asla seni bırakmayacak. Kendi karanlığınla yüzleşmeye hazır ol." Ve kraliçenin varlığı kayboldu.
Arwen'in annesinin gölge silüeti de bir ışık huzmesine dönüşerek kayboldu ve geride sadece gerçek annesi kaldı. Arwen'in çocukluk anılarındaki gibi güzel, sıcak gülümsemesiyle. Arwen, gözyaşları içinde annesine sarıldı. Nihayet onu kurtarmıştı. Arwen ve annesi saraya geri döndüklerinde her şey eski haline dönmüş gibi görünüyordu. Gölgenin laneti kırılmış, şato aydınlığa kavuşmuştu. Arwen, annesiyle birlikte huzurlu bir hayat sürecekti. Ama derinlerde bir yerde, Arwen hep gölgelerin fısıltılarını duymaya devam etti. Gölgeler yok olmamıştı. Sadece Arwen'in içindeki karanlıkla birleşmişti. Artık Arwen hem ışığın hem de karanlığın prensesiydi. Ve böylece Arwen'in gölgelerle dolu bu yolculuğu sona erdi. Ancak bu hikaye sadece Arwen'in değil, karanlıkla yüzleşen herkesin hikayesiydi. Çünkü her insanın içinde hem ışık hem de gölge vardı. Önemli olan bu ikisini dengeleyip gerçek bir prenses gibi cesur olmaktı. Bir zamanlar yeşil tepeleriyle ünlü olan gizemli bir Kelt adasında Fiona adında genç bir kız yaşardı. Bu ada, her köşesi sisle kaplı, derin ormanlar ve sarp kayalıklarla çevrili, insanların nadiren ayak bastığı uzak bir yerdi. Fiona, adanın en ücra köylerinden birinde yaşıyordu. Bu köyde herkes rüzgarın sesini dinlerdi. Çünkü rivayete göre rüzgar, adanın kadim ruhlarının sesini taşırdı. Rüzgarın melodisi bazen hüzünlü bir ağıt gibi, bazen de neşeli bir şarkı gibi köy halkının kulaklarına ulaşırdı. Ancak bir sabah köy halkı öyle bir ses duydu ki kimse daha önce böyle bir melodiyle karşılaşmamıştı. Bu melodiyi ilk duyan Fiona oldu. Şafak vakti ormanın kenarındaki evinin penceresini açtığında kulaklarına ince ve tuhaf bir melodi çalındı. Bu melodi adeta büyülüydü. Sanki rüzgar, yüzyılların sırlarını anlatıyordu. Fiona'nın kalbi bu melodiyi duyunca garip bir şekilde hızlandı. Sanki onu bir yere çağırıyordu bu ezgi, bir sırrı çözmeye davet ediyordu. Ne var ki köyün yaşlıları bu tür melodilerin peşine düşmemesi konusunda onu uyardı. Rüzgarın şarkıları, sıradan insanların anlamaması gereken hikayeleri anlatır, dediler. Peşine düşersen geri dönemezsin. Ancak Fiona'nın merakı, yaşlıların uyarılarından daha kuvvetliydi. O gece herkes uykuya daldığında genç kız sessizce ormanın derinliklerine doğru yola çıktı. Melodinin geldiği yeri bulmaya kararlıydı. Ayın solgun ışığında ormanın yollarını aşarken rüzgarın melodisi giderek daha da belirginleşiyordu. Bu müzik sanki ona yol gösteriyor, adanın kalbine doğru rehberlik ediyordu. Ormanın derinliklerinde yürürken Fiona birden bir açıklığa çıktı. Burada ay ışığı parlak bir gölün yüzeyine düşüyor, suları gümüş gibi parlıyordu. Gölün kenarında eski taşlardan yapılmış bir dolmen yükseliyordu. İki büyük taşın üzerinde bir üçüncü taş mükemmel bir dengeyle duruyordu. Fiona, bu taşların arasında bir figürün belirdiğini fark etti. Uzun saçları, rüzgarla dans eden, ince ve zarif bir silüet. Bu figür, elinde bir arp tutuyor ve rüzgarın melodisine eşlik ediyordu. Fiona, bu büyülü varlığı izlerken nefesini tuttu. Bu, bir insan değil, bir ruhtu. Bir anlığına melodinin kesildiğini sandı. Fakat hayır, o melodiyi bu ruh yaratıyordu. Arp'ın tellerine her dokunuşunda rüzgar adanın tüm sırlarını anlatır gibiydi. Fiona bu melodinin etkisinde kalmış bir şekilde dolmene yaklaştı. Tam o an ruh ona döndü ve gülümsedi. Bu gülümseme karanlığın içinde parlayan bir yıldız gibiydi. Fiona tüm cesaretini toplayarak sordu. "Sen kimsin?"
Ve bu melodi neyi anlatıyor? Ruh, arpın tellerine bir kez daha dokunarak cevap verdi. Ben, bu adanın sesi, kaybolmuş rüzgarın melodisiyim. Ve bu melodi, kaybolmuş bir ruhun hikayesini anlatıyor. Eğer dinlemek istersen, sana da anlatabilirim. Bu sır dolu teklif karşısında Fiona, tüm korkularını unutmuş bir şekilde ruhun yanına yaklaştı ve melodiyi dinlemeye başladı. Ancak fark etmediği bir şey vardı. Bu melodiyi dinleyen, ruhun sırrını çözmeye çalışan hiç kimse bir daha eski hayatına geri dönememişti. Ve işte böylece Fiona'nın bu gizemli ruhla olan yolculuğu başlamış oldu. Fiona, ruhun yanına yaklaştığında, rüzgarın melodisi her zamankinden daha yoğun bir şekilde etrafını sardı. Gözlerini kapattı ve melodinin ruhuna işlemesine izin verdi. Bir an için dünya durmuş gibiydi. Sadece arpın sesi, rüzgarın fısıltısı ve Fiona'nın hızlı atan kalbi vardı. Ruh, arpını çalmaya devam ederken Fiona'ya baktı ve gözleri sanki derin bir bilgelikle parlıyordu. "Bu melodiyi duyabiliyor musun Fiona?" diye sordu ruh. Sesi tüyler ürperten bir yumuşaklıktaydı. Fiona başını sallayarak cevap verdi. "Evet, ama anlamıyorum. Bu melodi neyi anlatıyor?" Ruh hafifçe gülümsedi. Arpın tellerine narin parmaklarıyla dokunurken melodinin tonu değişmeye başladı. Şimdi daha karanlık, daha hüzünlü bir melodi çalıyordu. Fiona'nın kalbi bu hüzünlü ezgiyle birlikte ağırlaştı. Sanki tüm dünyanın ağırlığı omuzlarına çökmüştü. "Bu melodi," dedi ruh, "bir zamanlar bu adada yaşayan kadim bir prensesin hikayesini anlatıyor. Adı Liora idi. Liora, adanın kalbindeki bir kalede, tüm adaya barış getireceğine inanılarak yetiştirildi. Ancak kader onun için başka planlar hazırlamıştı. Liora, tahta çıkacağı gün, rüzgarın ruhlarına karşı yapılan bir ihanete kurban gitti. Ve o günden beri rüzgar onun kaybolmuş ruhunu arar durur." Fiona bu hikayeyi duydukça şaşkına dönmüştü. "Ama bu bir masal değil mi? Bu kadar eski bir hikaye nasıl gerçek olabilir?" Ruh gözlerini Fiona'nın gözlerine dikti. "Bazen gerçekler masallardan daha tuhaf olabilir Fiona. Liora'nın ruhu hala bu adada bir yerlerde. Ve ben, onun ruhunu arayan rüzgarın bir parçasıyım. Biz rüzgarın ruhları, onun huzura kavuşmasını sağlayacak kişiyi arıyoruz. Belki de o kişi sensin." Bu sözler Fiona'nın içini ürpertmişti. Bir an için arkasına dönüp kaçmak istedi. Ama ruhun bakışları onu büyülemiş gibiydi. Sanki geri adım atmasına izin vermiyordu. "Peki ne yapmam gerekiyor?" diye fısıldadı Fiona, bu büyülü dünyanın içine daha da çekilirken. Ruh arpın tellerine bir kez daha dokundu. Melodi bu sefer daha da derin, neredeyse yasak bir sırrı açığa vuracak kadar yoğundu. "Liora'nın ruhunu bulmak ve onu huzura kavuşturmak için adanın en yüksek tepesine gitmen gerekiyor," dedi ruh. "O tepede Liora'nın bir zamanlar hayalini kurduğu barış heykeli var. Ama dikkatli olmalısın Fiona. Bu yolculuk yalnızca cesareti ve kalbi saf olanların başarabileceği bir yolculuk." Fiona, ruhun söylediklerini anlamlandırmaya çalışırken bir yandan da içindeki korkuyla baş etmeye çalışıyordu. O anda rüzgarın sesi giderek yükseldi. Sanki gökyüzü bu yolculuğun tehlikelerini fısıldıyor gibiydi. Ama Fiona, içindeki korkuya rağmen bu melodiyi dinlemeye ve rüzgarın sırrını çözmeye kararlıydı. "Yolculuğa çıkacağım," dedi kararlı bir sesle. "Eğer bu ada Liora'nın ruhuyla huzura kavuşacaksa, ben de bu yolculuğu tamamlayacağım." Ruh gülümseyerek başını eğdi. "O zaman rüzgarın rehberliğinde git ve hatırla. Melodiyi duyduğun sürece yolunu kaybetmeyeceksin. Ama melodinin kesildiği anda sakın durma. Yolculuğuna devam et. Çünkü durduğun anda rüzgarın melodisi
seni sonsuza kadar kendi içine hapseder. Bu uyarı Fiona'nın zihnine kazındı. Gözlerini kapatıp rüzgarın melodisine kulak verdi ve ardından ruhun önünde eğildi. Son bir kez daha ruhun arpının çaldığını duydu. Melodi bu sefer sanki ona güç ve cesaret veriyordu. Ve sonra gölün kenarındaki açıklıktan ayrılarak ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye başladı. Fiona, kaderini değiştirecek bu tehlikeli yolculuğun adımlarını atmaya başlarken, ardında yalnızca rüzgarın fısıltılarını bıraktı. Fiona, ormanın derinliklerinde ilerlerken rüzgarın melodisi sürekli kulaklarındaydı. Bu melodinin onu nereye götürdüğünü bilmiyordu. Tek bildiği, adanın en yüksek tepesi olan Barış Tepesi'ne ulaşması gerektiğiydi. Yol boyunca gökyüzü gri bulutlarla kaplanıyor, rüzgar giderek güçleniyordu. Ama Fiona, ruhun verdiği sözleri hatırlayarak korkusunu bastırmaya çalıştı. Melodiyi duyduğun sürece yolunu kaybetmeyeceksin. Saatler süren bu zorlu yürüyüşten sonra Fiona, sonunda ormanın sınırına ulaştı. Önünde geniş bir düzlük ve ardından yükselen sarp bir tepe vardı. Bu tepe bulutlarla sarmalanmış, ulaşılması neredeyse imkansız bir zirveye sahipti. Ancak Fiona'nın kalbindeki cesaret bu zorluğu aşmasına yardım ediyordu. Rüzgarın melodisi sanki adım adım onu yukarıya çekiyordu. Yokuşu tırmanmaya başladığında rüzgar birden kesildi ve etraf derin bir sessizliğe büründü. Fiona, ruhun uyarısını hatırlayarak durmaması gerektiğini biliyordu. Hızlı adımlarla ilerlemeye devam etti. Zirveye yaklaştıkça nefesi kesiliyor, kalbi korku ve heyecanla çarpıyordu. Bir an için pes etmeyi düşündü ama tam o sırada melodiyi tekrar duymaya başladı. Ama bu sefer daha farklıydı. Melodi, Liora'nın hikayesinin tamamlanmamış bir bölümü gibiydi. Adeta yardım çağrısı yapan bir ağıt gibi yankılanıyordu. Zirveye vardığında Fiona, Barış Tepesi'nin tam ortasında bir heykel gördü. Heykel, iki elin barış sembolü olarak birleştirildiği bir figürü tasvir ediyordu. Ancak heykelin üzerinde garip bir karanlık örtü vardı. Sanki bir lanetin işareti gibi. Fiona, bu heykelin adaya huzur getireceğini biliyordu. Ama aynı zamanda üzerindeki karanlığın Liora'nın ruhunu hapsettiğini de hissediyordu. Fiona, ruhun kendisine verdiği cesaretle heykelin yanına yaklaştı. Ellerini heykelin taş yüzeyine koyduğunda taş sanki canlıymış gibi titremeye başladı. Rüzgar bir kez daha yükseldi ama bu sefer melodisi korkutucu değil, umut doluydu. Fiona gözlerini kapatarak bu melodiyi dinledi ve o anda zihninde Liora'nın görüntüsü belirdi. Liora elinde bir arp tutarak Fiona'ya doğru yaklaşıyordu. Gözleri hüzünle doluydu ama içinde bir parça umut da vardı. "Fiona," dedi Liora'nın ruhu, "beni bulduğun için teşekkür ederim. Rüzgarın şarkısını duyduğunda beni kurtaracak kişi olacağını biliyordum. Bu heykel, ada halkının huzur içinde yaşamasını sağlayacak bir semboldü. Ama kıskançlık ve nefret ruhumu buraya hapsetti. Şimdi bu laneti kırabilirsin." Fiona, Liora'nın sözlerini kalbinde hissederek heykelin üzerindeki karanlığı temizlemeye başladı. Ellerini heykelin yüzeyinde gezdirirken taşın içindeki soğukluğu, lanetin ağırlığını hissedebiliyordu. Ama içindeki inanç ve cesaretle tüm gücünü topladı. Rüzgarın melodisi giderek yükseliyor, Fiona'nın hareketlerine rehberlik ediyordu. Son bir hamleyle Fiona, heykelin üzerindeki karanlık örtüyü tamamen kaldırdı. Aniden bir ışık patlaması oldu. Fiona'nın gözleri bu parlaklıktan kamaştı. Bu ışık, adanın dört bir yanına yayıldı. Ormanlar, göller ve köyler bu ışıkla aydınlandı. Karanlık bulutlar dağıldı. Rüzgarın melodisi neşe dolu bir şarkıya dönüştü. Liora'nın ruhu Fiona'nın karşısında belirdi. Artık yüzündeki hüzün yok olmuş, yerini huzurlu bir gülümsemeye bırakmıştı. "Teşekkürler Fiona," dedi Liora. "Ruhumu özgürlüğe kavuşturdun ve adaya barışı geri getirdin. Senin cesaretin
bu topraklarda sonsuza dek hatırlanacak. Fiona, Liora'nın sözlerini dinlerken gözyaşlarını tutamadı. Liora'nın ruhu ışığa dönüşerek gökyüzüne doğru yükseldi ve rüzgarın içinde kayboldu. Fiona, barış tepesinde tek başına dururken rüzgarın melodisini bir kez daha duydu. Ama bu sefer melodide sadece huzur ve barış vardı. Fiona, evine dönerken artık adanın rüzgarının anlattığı yeni bir hikaye vardı. Bu hikaye, cesur bir kızın, Fiona'nın hikayesiydi. Onun cesareti sayesinde ada yeniden huzura kavuşmuş ve rüzgarın melodisi artık sonsuza dek neşe ve barış dolu şarkılar söylemeye başlamıştı. Ve böylece Fiona'nın rüzgarla olan yolculuğu tamamlandı. Ama adanın melodisi her zaman onun hikayesini anlatmaya devam etti. Bir zamanlar büyük altın kuleleri gökyüzüne kadar uzanan, ihtişamı ve zenginliğiyle ün salmış görkemli bir imparatorluk vardı. Sarania İmparatorluğu. Bu imparatorluğun başkentinde, içinde 40 odalı saraylar, mücevherlerle süslenmiş bahçeler, parfüm kokan fıskiyeli havuzlar bulunan devasa bir saray yükseliyordu. Bu sarayda yaşayanlar sadece imparatorun ailesi değildi. Aynı zamanda ülkenin en güçlü soyluları, en zeki danışmanları ve en usta casusları da burada yer alıyordu. Sarayın içinde yaşayanlar arasında bir de genç bir prenses vardı. İsmi Lily. Güzelliği dillere destandı. Ama bu sarayda güzellik kudret kadar önemli değildi. Babası İmparator Edward, tahtının tehlikede olduğunu biliyordu ve çocukları arasında kimin bu tahta layık olduğuna bir türlü karar veremiyordu. Lily'nin abisi, Veliaht Prens William ise babasının gözünde güçlü, cesur ve tahtın gerçek varisi gibi görülüyordu. Ama Lily, kardeşi kadar göz önünde olmasa da zekası, sezgileri ve derin gözlem yeteneği ile dikkat çekiyordu. Savaş alanında kılıç kullanmayı bilmeyebilir, siyasetin karmaşık düğümlerine hakim olmayabilir ama ruhunun derinliklerinde gizli bir cesaret taşıyordu. Bir gece sarayın görkemli salonlarından birinde büyüleyici bir balo düzenlenmişti. Altın kaplama avizelerden süzülen ışıklar, dans eden çiftlerin üzerinde parlıyor, müzik sarayın koridorlarında yankılanıyordu. Prenses Lily, elmas taşlarla süslenmiş kırmızı elbisesiyle salonda ağır ağır yürüyordu. Her adımında etrafına hayranlık dolu bakışlar saçılıyordu. Ama o, abisinin sürekli gözetlediği ve konuştuğu kişilerle ilgili fısıldaşmalarını duydu. Tam o sırada sarayın mahzenlerinden gelen bir haber sarayı adeta sarstı. İmparator Edward'ın en sadık danışmanı ve sırdaşı olan Henry, o gece odasında ölü bulunmuştu. Ve bu ölümün arkasında bir sır gizliydi. Kimse bu ölümü bir kazaya yormuyordu. Sarayın içinde bir hainin olduğu açıktı. Gözler hemen Veliaht Prens William'a çevrilmişti. Zira onun tahtı ele geçirmek için her şeyi yapabileceği düşünülüyordu. Ama Lily bir şeylerin farklı olduğunu hissediyordu. İçindeki şüpheler bu olayın sadece bir başlangıç olduğunu fısıldıyordu. O gece Lily odasına çekildiğinde taht oyunlarının başladığını ve kendi hayatının da bu oyunda bir piyon olacağını fark etti. Babasının gözü önünde taht oyunlarının parçası olmak istemese de bu karmaşık saray entrikalarının içinde ayakta kalmanın tek yolunun gerçeği ortaya çıkarmak olduğuna karar verdi. Fakat bu gerçeğin peşinde koşmak sadece sarayın taş duvarlarının ardında değil, aynı zamanda Lily'nin kendi ailesiyle de yüzleşmesini gerektirecekti. Sarayın koridorlarına ölüm haberinin yankıları yayıldıkça herkes bir şüpheli arayışına girdi. Tahtın geleceği üzerindeki karanlık bulutlar Prenses Lily'nin gözünden kaçmamıştı. Abisi William, babasının tahtına en yakın aday olarak görülse de onun bu kadar ileri gidip gitmeyeceğini kimse bilmiyordu. Lily ise bu karmaşık olayların tam ortasında duruyor, sarayın derinliklerinde saklı kalan sırların peşine düşmeye hazırlanıyordu.
William, babası Kral Edward'a karşı daha saldırgan bir tutum sergilemeye başlamıştı. Babası yaşlandıkça krallığın idaresinde zayıflıklar gösteriyor ve bu da William'ın taht için sabırsızlanmasına neden oluyordu. Lily ise bu sırada babasının güvenini kazanmaya çalışıyor ve William'ın hareketlerini gizlice izliyordu. Sarayın alt katlarındaki kütüphanede eski el yazması belgeler ve haritalar arasında kaybolmuş saatler geçiriyordu. Çünkü Kral Edward'ın sırlarının bu metinlerde saklı olduğuna inanıyordu. Bir gece Lily, babasının çalışma odasından çıkan sesler duydu. Odasının kapısını hafifçe araladı ve gizlice ne olduğunu anlamaya çalıştı. Kral Edward, kardeşi William'la hararetli bir tartışmanın ortasındaydı. William, krala kendisine tahtı devretmesi için baskı yapıyor, Edward ise bu kararı aceleye getirmemek için direniyordu. William'ın gözlerindeki hırs ve öfke, Lily'nin aklına danışman Henry'nin ölümünün arkasında onun olabileceği fikrini getirdi. O gece Lily, sarayın gizli geçitlerinde dolaşırken, duvarların arkasında saklı kalmış küçük bir kapı buldu. Kapıyı zorlayarak açtığında, karanlık bir koridor ortaya çıktı. Bu koridor, sarayın en gizli bölümlerine açılan bir labirent gibiydi. Lily, her adımında kalbinin hızla attığını hissediyordu. Ama bu karanlık sırların ortaya çıkması gerekiyordu. Koridorun sonuna vardığında kendini eski, tozlu bir odada buldu. Odanın ortasında, üzerinde sembollerle dolu eski bir sandık vardı. Lily sandığı açtığında, içinde gizli mektuplar, mühürler ve William'ın adıyla yazılmış tehdit dolu yazılar buldu. Bu mektuplar, William'ın tahtı ele geçirmek için yapmayı planladığı tehlikeli oyunların birer kanıtıydı. Lily, bir an için ne yapacağını bilemedi. Mektupları babasına göstermek, kardeşi William'ı düşman ilan etmek demekti. Ama bu sandık, sadece William'ın hain planlarını değil, aynı zamanda Kral Edward'ın uzun süredir sakladığı sırları da açığa çıkarabilirdi. Lily, bu sırların krallığı nasıl etkileyeceğini bilmiyordu. Ama bir şey kesindi. Sarayda kimseye güvenemezdi. Hatta ailesine bile. Bu sırlar sadece Lily'nin hayatını değil, bütün krallığın kaderini değiştirecek nitelikteydi. Ama Lily'nin karanlıkta bıraktığı her sır, gün ışığına çıktığında yeni bir tehlike demekti. Artık geriye dönüş yoktu. Lily, gerçekleri öğrenmek için her şeyi riske atmak zorundaydı. Prenses Lily, William'ın entrikalarını açığa çıkaran mektupları bulduktan sonra içini hem korku hem de kararlılık sardı. Babasına bu ihaneti anlatmak, kardeşini tamamen kaybetmek demekti. Ama krallığın geleceği, onun tereddütlerinden daha önemliydi. Kral Edward'a mektupları göstermeye karar verdi. Ama ne yaparsa yapsın, saraydaki dengelerin değişeceğini biliyordu. Bir sabah, babasının çalışma odasına sessizce girdi. Gözleri yaşlanmış, yorgun krala baktı. "Baba," dedi. Sesi titriyordu ama kararlıydı. "Sana göstermek zorunda olduğum şeyler var." Lily, titreyen elleriyle mektupları Kral Edward'ın önüne bıraktı. Kralın gözleri mektupların üzerinde gezindikçe yüzündeki şaşkınlık yerini öfkeye bıraktı. "William, oğlum, bunu nasıl yapabildin?" diye mırıldandı kral, derin bir hayal kırıklığıyla. William'ın tahta giden yolda gözü kararmış, sadakatini ve ailesini hiçe saymıştı. O sırada William kapıda belirdi. Babası ve kız kardeşini birlikte görmesi, ona bir tuzak kurulduğunu anlaması için yetti. "Ne yaptığını sanıyorsun Lily?" diye bağırdı. Gözleri nefret ve korkuyla parlıyordu. William bir adım atıp mektupları babasının elinden çekip almak istedi. Ama Kral Edward ayağa kalktı ve tüm kudretiyle oğluna bağırdı. "Yeter artık. Bu taht oyunlarının sonu geldi. Seni böyle yetiştirmedim." William bir an için duraksadı ama sonra delicesine bir hırsla babasına doğru ilerlemeye başladı. O anda Lily,
araya girip babasıyla William'ın arasına set oldu. "William, yeter. Bu taht için birbirimizi yok mu edeceğiz?" William'ın gözleri bir anlığına yumuşar gibi oldu. Ama o hırs, öfke ve kıskançlıkla dolu ruhu bu yumuşaklığı hızla gölgeledi. "Bu taht benim hakkım!" diye haykırdı William. Tam o sırada odanın kapısında bekleyen korumalar içeri girdi ve William'ı yakaladı. Kral Edward'ın emri kesindi. William krallıktan sürgün edilecekti. Kral Edward bu büyük ihaneti sindirmeye çalışırken Lily'ye döndü. "Gözlerim uzun süre kapalı kalmış. Beni uyandırdığın için teşekkür ederim kızım. Ama bu kadar ağır bir sırrı omuzladığın için sana bir özür borçluyum," dedi. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Çünkü bir baba için oğlunu sürgüne göndermek, tahtı kaybetmekten çok daha ağır bir cezaydı. Lily babasına doğru yaklaşıp elini tuttu. "Ben sadece krallığımızın iyiliğini istedim," dedi. "Bu tahtın gerçek sahibi olan bir kralın, yani senin doğru kararları verebileceğinden emin olmak istedim." O günden sonra Kral Edward tahtını sağlamlaştırdı ve kızına daha çok danışmaya başladı. Lily ise sarayın en derin sırlarını ve en karanlık köşelerini bile aydınlatmaya ant içmişti. William'ın gölgesi hep onları takip edecekti. Ama Lily, krallığının güvenliğini her şeyden üstün tutacak kadar cesurdu. Ve böylece Saranya İmparatorluğu içindeki karanlık fısıltılardan arındı. Ama sarayda fısıldayanlar her zaman vardı. Çünkü entrikalar biterken krallıklar asla uyumazdı. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda, ormanlarla çevrili gizemli bir göl varmış. Bu göl, karanlık göl olarak anılırmış. Çünkü suyu ne kadar güneş ışığı vurursa vursun, hep koyu bir mavi renkte olurmuş. Kimse gölün neden böyle olduğunu ya da içinde ne tür sırlar barındırdığını bilmezmiş. Köylüler, gölün yakınlarına bile gitmekten korkarmış. Çünkü yıllar önce gölde kaybolan insanların geri dönmediği söylenirmiş. Geceleri gölün etrafından garip sesler gelir, sanki gölün derinliklerinden hüzünlü bir fısıltı yükselirmiş. Bu sesler bazen bir ağıt gibi, bazen de yankılanan bir çocuk kahkahası gibi duyulurmuş. Bu köyde Arin adında bir genç kız yaşarmış. Cesaretiyle tanınan Arin, hiçbir şeyden korkmaz. Yeni maceralara atılmayı çok severmiş. En çok merak ettiği şey ise bu karanlık gölün ardındaki sırmış. Göl hakkında anlatılan hikayeleri çocukluğundan beri duyar ama hiçbir zaman bu korkutucu hikayelere inanmazmış. Bir gün ormanda dolaşırken göle doğru ilerlemeye karar vermiş. O sırada köydeki yaşlı kadınlar gölün uğursuz olduğunu söyleyerek onu vazgeçirmeye çalışmışlar. Ama Arin bu çağrıya kulaklarını tıkamış ve ilerlemiş. Gölün kenarına vardığında ilk defa gölün suyu yakından görmüş. Koyu mavisi sanki gökyüzünün en karanlık gecesinde biriken bulutlar gibi yoğunmuş. Ama Arin bu gölün sırlarını keşfetmek istiyormuş. Yavaşça suya yaklaşıp diz çökerek elini suya daldırmış. Su beklediğinden çok daha soğukmuş, neredeyse buz gibi. Bir an irkilse de elini çekmemiş ve gölün yüzeyini incelemeye başlamış. O an suyun derinliklerinden bir yankı yükselmiş. "Yardım et." Arin etrafına bakmış ama sesin kimden geldiğini görememiş. Sesin yankılanışı öyle derin ve hüzünlüymüş ki Arin'in kalbi bu acıya kayıtsız kalamamış. Suya daha dikkatlice baktığında sanki gölün içinde bir şey hareket ediyormuş gibi bir hisse kapılmış. O an gölün ortasında bir beyaz ışık parlamış. Arin gözlerini kısarak bu ışığa odaklanmış ve ne olduğunu anlamaya çalışmış. Ama ışık bir anda kaybolmuş ve göl yeniden sessizliğe bürünmüş. O gece Arin evine döndüğünde bu yaşadığı tuhaf deneyim aklından bir türlü çıkmamış. Gölün içinde bir şeyin onu çağırdığını hissetmiş. O an kararını vermiş. Gölün sırlarını öğrenmeli ve bu hüzünlü çağrının kaynağını bulmalıymış.
gölün içindeki gizemi çözmek ve o acı dolu sesin sahibine yardım etmek zorundaymış. Ama bu yolculuk onu beklediğinden çok daha tehlikeli bir maceraya sürükleyecekti. Ertesi sabah güneş doğarken Arin çoktan hazırlıklarını yapmış ve göle doğru yola çıkmıştı. Yanına sadece bir fener, sağlam bir ip ve bir de küçük bıçak almıştı. Gölün karanlık sularını keşfetmeye kararlıydı. Kalbinde bir heyecan ve biraz da korkuyla yürüyordu. Ormanın içinden geçerken kuşların şarkıları susmuş, ağaç dalları hışırtısız kalmıştı. Gölün yakınlarına vardığında sabahın ilk ışıkları suyun koyu maviliğinde kayboluyordu. Gölün yüzeyi o kadar sessizdi ki Arin sanki dünyanın nefesini tutmuş gibi hissediyordu. Gölün kenarına oturdu ve bir süre suyun yüzeyine baktı. Derin bir nefes aldı, fenerini yaktı ve ipi beline bağladı. O an içinde derin bir huzursuzluk hissetti ama geri dönmeyi hiç düşünmedi. Ellerini yeniden soğuk suya daldırdı ve birden dün gece duyduğu aynı ses yankılandı. "Yardım et, kurtar beni." Bu sefer ses çok daha netti. Sanki suyun içinden doğrudan ona sesleniyordu. Arin tereddüt etmeden suya girmeye karar verdi. Beline bağladığı ipi kıyıdaki bir kayaya sıkıca bağladı ve suya atladı. Gölün suyu buz gibiydi ve Arin nefesini tutarken bile bu soğukluğu iliklerine kadar hissetti. Ama sanki bir şey onu gölün derinliklerine çekiyordu. Gözlerini açmaya çalıştı ama gölün karanlığı o kadar yoğundu ki hiçbir şey göremiyordu. Yine de bir şey hissetmişti. Bir varlık, bir gölge ya da bir dokunuş. Arin gölün derinliklerine indikçe kendini bir tünelden geçiyormuş gibi hissetti. Bir noktada fenerini açtı ve ışığın suyun içinde dans edişini izledi. Işığın küçük bir halkası gölün derinliklerindeki karanlığı bir anlığına da olsa kırmıştı. O an Arin etrafında dans eden bir ışık huzmesi fark etti. Sanki suyun içindeki bir ruh ya da parıltılı bir canlı ona yol gösteriyordu. Gölün içinde bu parıltıyı takip etti. Işık onu gölün en derin noktasına doğru çekiyordu. Derken karşısına büyük bir taş çıktı. Taşın üzerinde garip semboller kazınmıştı. Bu sembollerin anlamını bilmiyordu. Ama taşın üzerinde bir el izi vardı. Sanki biri elini bu taşa koymuş gibi. Arin elini taşın üzerine koydu ve birden suyun içinde bir titreme hissetti. Taşın üzerindeki semboller parlamaya başladı ve Arin kendini bir anda suyun içinde değil, sanki başka bir dünyanın kapısında gibi hissetti. Gölün suları dönmeye başlamış, taşın etrafında bir girdap oluşturmuştu. Arin bu güçle birlikte taşın ardına çekildi. Gözlerini açtığında kendini gölün altında gizli bir mağarada buldu. Bu mağara gölden daha da tuhaf bir yerdi. Tavandan sarkan kristaller mağarayı ışık huzmeleriyle aydınlatıyordu. Zeminde ise suların arasında altın rengi balıklar dolaşıyor, kayalardan renkli çiçekler çıkıyordu. Arin mağaranın ortasında büyük bir havuz gördü. Bu havuzun ortasındaysa çok güzel, solgun tenli bir kız oturuyordu. Saçları gölün karanlık suyuna benziyor, gözleri ise sanki yıldızlarla dolu bir gökyüzünü yansıtıyordu. Arin ona yaklaştı ve fısıldadı. "Sen bu gölün sesisin değil mi? Yardım isteyen sendin." Kız başını kaldırdı. Gözlerinden bir damla yaş süzüldü. "Evet," dedi hüzünlü bir sesle. "Ben bu gölün ruhuyum. Bir zamanlar özgürdüm. Bu ormanların ve suların koruyucusuydum. Ama bir lanet beni bu gölün derinliklerine hapsolmuş bir varlık haline getirdi. Sadece yardım çağrımı duyan cesur biri beni kurtarabilirdi. Ve sen geldin." Arin bu sözler karşısında şaşkına dönmüştü. Gölün ruhu. Kendisini çağıran ses buymuş demek. Ama bu laneti kim yapmıştı ve neden bu ruhu esir almıştı? Arin tüm bunları anlamadan bu gizemi çözmek zorundaydı. "Peki," dedi kararlılıkla.
Seni bu lanetten nasıl kurtarabilirim? Kız, Arin'in gözlerinin içine bakarak derin bir nefes aldı ve ağır ağır yanıt verdi. Bu lanet, gölün kıyısındaki gizli bir sırrı koruyor. Ama laneti çözmek için en büyük korkunla yüzleşmeli ve kalbindeki en derin sırrı açığa çıkarmalısın. Arin, gölün ruhunu bu lanetten kurtarmak için kendi içindeki korkularla yüzleşmeye hazırdı. Ancak bu, onu asla tahmin edemeyeceği bir sınavla karşı karşıya bırakacaktı. Arin, gölün ruhunu kurtarabilmek için son bir kez derin bir nefes aldı. Mağaradaki kızın sözleri kafasında yankılanıyordu. En büyük korkunla yüzleşmeli ve kalbindeki en derin sırrı açığa çıkarmalısın. Ama bu ne anlama geliyordu? Korkuları neydi ve bu sır ne olabilirdi? Kendi kalbine yönelirken içindeki cesareti ve kararlılığı bulmaya çalıştı. Arin, mağaradan çıkmak için geldiği taş kapının yanına geri döndü. Gölün karanlık sularına adımını attığında, suyun içindeki ışık huzmeleri bir kez daha yolunu aydınlattı. Kıyıya doğru yüzmeye başladığında, suyun her dalgasında gölün derinlerinden gelen yankıları duyuyordu. Fısıltılar daha yoğun, daha hüzünlüydü. Yardım et, korkularınla yüzleş, kalbindeki sır. Sonunda kıyıya vardığında güneş batıyordu ve orman loş bir karanlığa gömülmeye başlamıştı. Gölün ruhunun anlattığı laneti çözmek için kendini hazır hissetmeye çalıştı. Ama nereden başlamalıydı? Gölün etrafında dolaşmaya başladı. Gözleri sürekli çevresini tarıyor, bir işaret ya da bir ipucu arıyordu. Derken gölün kıyısında daha önce fark etmediği bir şey gördü. Toprağın üzerine çizilmiş eski semboller ve işaretler. Sanki biri bu sembollerle gölün etrafını mühürlemişti. Arin sembolleri incelediğinde bir şey fark etti. Bu semboller ona çocukluğunu hatırlatıyordu. Ailesinin bir zamanlar anlattığı masallardaki sembollerle aynıydı. Ama bu masalların aslında bir laneti anlatan hikayeler olduğunu bilmiyordu. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Çünkü aniden bir şey fark etti. Bu lanet yalnızca gölün ruhunu değil, Arin'in de ailesini etkileyen bir sırdı. Yıllar önce Arin'in ailesi, bu köye yerleşmeden önce gölün ruhuna bir kötülük yapmıştı. Göle zarar vermiş, ormanın dengesini bozmuşlardı. Gölün karanlık suları işte bu nedenle hep hüzün dolu olmuştu. Arin'in ailesi bu laneti saklamış ve köylüleri korumak adına gölden uzak durmuşlardı. Ama bu, gölün ruhunu hapseden laneti daha da güçlendirmişti. Arin, bu gerçeği hatırladıkça kalbinde büyük bir suçluluk hissetti. Bu laneti çözmek için önce kendi ailesinin yaptığı hatayı kabul etmeliydi. Arin gözlerini kapattı, kalbindeki yükü hissederek gölün ruhuna seslendi. Sana bir zamanlar ailemin verdiği zarar için özür dilerim. Bu lanet yalnızca senin değil, benim de kaderim. Seni kurtarmak için buradayım ve kalbimdeki sırları açığa çıkarıyorum. Bu sözlerle birlikte gölün suları hareketlenmeye başladı. Dalgalar yükseldi, gökyüzü karardı ve suların içinden güçlü bir ışık huzmesi yükseldi. Gölün ruhu, Arin'in içten pişmanlığını ve özrünü kabul etmişti. Karanlık sular aydınlandı, gökyüzü yıldızlarla doldu. Gölün yüzeyi artık karanlık değil, parıl parıl parlayan bir berraklık içindeydi. Arin'in kalbinden çıkan bu içten itiraf, laneti kırmıştı. Birden, gölün ruhu suların içinden yükseldi. Artık yüzü huzurlu, gözleri ise mutluluk doluydu. "Teşekkür ederim Arin," dedi yumuşak bir sesle. "Bu laneti kırdın ve beni özgürlüğüme kavuşturdun. Senin cesaretin ve kalbindeki saflık sayesinde artık bu göl yeniden huzur bulacak." Arin, gölün ruhuna gülümseyerek başını eğdi. İçinde büyük bir hafiflik hissetti. Sanki hem kendi kaderini hem de gölün kaderini yeniden yazmıştı. Gölün ruhu,
bir ışık huzmesiyle birlikte gökyüzüne yükseldi ve kayboldu. O andan sonra karanlık göl adı gibi karanlık değildi. Artık Berrak Göl olarak anılıyor, etrafında yeniden kuşlar şarkılar söylüyor, çocuklar kıyısında oynuyor ve gölün suları güneşle parıldıyordu. Ve Arin hayatı boyunca bu gölü korumaya, aile yadigarı hatalarını düzeltmeye ve gölün ruhunu hep onurlandırmaya söz verdi. Bir zamanlar lanetli olan bu göl, artık köyün en güzel ve en huzurlu yeri olmuştu. Çok çok eski zamanlarda göz alabildiğine geniş ve yeşil ormanların ardında uzak bir vadide yer alan küçük bir köy vardı. Bu köy, çevresindeki dağların gölgesinde huzur içinde yaşardı. Sakinleri çalışkan, ahlaklı ve mutluydu. Ama bu köyün bir sırrı vardı. Köyün kadınlarının saçlarının arasında tek bir kırmızı tüy bulunurdu. Nesilden nesile aktarılan bu tüyler, doğduklarında annelerinden gelen en kıymetli mirastı. Her kız çocuğu doğar doğmaz bu tüyü saçlarına yerleştirir, büyüdükçe de özenle korurdu. Kırmızı tüylerin köy halkına şans, sağlık ve bereket getirdiği anlatılırdı. Bu yüzden tüylerin kaybedilmesinden korkulurdu. Köyün en güzel ve en çalışkan kızı Alice, kırmızı tüyüyle neredeyse bütünleşmiş gibiydi. Altın sarısı saçları, kıpkırmızı tüyü ile bir araya geldiğinde tıpkı gün doğumundaki güneşin ilk ışıklarını andırırdı. Alice, annesinden duyduğu masallara bayılır, tüyün köylerine getirdiği iyilikleri ve koruyucu gücünü büyük bir hayranlıkla dinlerdi. Ancak tüylerin gerçek sırrını kimse bilmiyordu. Alice de bu sırrı öğrenmeye can atıyordu. Bir gün, köyde büyük bir kutlama yapılırken, Alice ormanın kenarına doğru yürüdü. Çiçeklerin açtığı, kuşların cıvıldadığı bu orman, köyün etrafını sarar ve uzaklara kadar uzanırdı. Alice'in bu ormanda dolaşmayı sevmesinin bir nedeni vardı. Ormanın derinliklerinden gelen tatlı bir melodi duyuyordu. Bu melodi bir kuşun şarkısı gibiydi ama köyde hiç kimse böyle bir kuşun var olduğunu söylemiyordu. Alice bu melodinin peşine düşmeye karar verdi. Ormanın içine doğru ilerledikçe melodi daha da güzelleşti. Adeta bir davet gibi kulaklarına ulaştı. Alice'in kalbi hem korku hem de merakla çarpıyordu. Sonunda melodi onu ormanın en kuytu köşesine kadar götürdü. Orada gümüş gibi parlayan tüyleri olan göz kamaştırıcı güzellikte bir kuş gördü. Kuş, Alice'in gözlerine baktı ve o an sanki tüm dünya durdu. Alice, kuşun şarkısından büyülenmiş gibi hissediyordu. Kuş, Alice'in başındaki kırmızı tüye doğru kanatlarını açtı. Alice elini tüye uzatmak üzereyken, kuş, insan gibi bir sesle konuştu. Kırmızı tüyün sırrını öğrenmek istiyorsan, 3 görev tamamlaman gerekiyor. Alice, şaşkınlık ve heyecanla kuşa baktı. Kuş kanatlarını çırptı ve ormanın derinliklerine doğru uçmaya başladı. Alice ise ardından gidip gitmemekte tereddüt etti. Ancak tüyün sırrını öğrenmek istiyordu. Çünkü bu sadece onun değil, köyünün de kaderini değiştirebilirdi. İşte bu şekilde Alice kendini büyük bir maceranın başlangıcında buldu. Kırmızı tüyün sırrını öğrenmek için ormanın derinliklerinde karşısına çıkacak 3 görevin ne olduğunu bilmiyordu. Ama bir şey kesindi. Bu görevler onu hiç beklemediği bir yola çıkaracaktı. Alice, gümüş tüyleriyle parıldayan kuşun peşinden ormanın derinliklerine doğru ilerledi. Ağaçlar giderek daha sıklaşıyor, güneşin ışığı zorla sızıyordu. Kuş, neredeyse ormanın bir parçası gibi kaybolup yeniden ortaya çıkıyordu. Alice, biraz korksa da bir an olsun duraksamıyordu. Onu bekleyen görevin ne olduğunu, bu kırmızı tüyün sırrını nasıl ortaya çıkaracağını öğrenme arzusuyla doluydu. Nihayet kuş aniden durdu ve küçük bir açıklığa doğru süzüldü. Alice de hemen arkasından koştu.
Ormanın bu bölümü diğerlerinden farklıydı. Adeta büyülü bir atmosferi vardı. Toprağın üzerinde gümüşi bir sis dolaşıyor, ağaçlar ince ince hışırdıyor ve Alice, ağaç dallarının arasında fısıldaşan sesler duyuyordu. Gümüş kuş, Alice'e döndü ve konuştu. Bu ormanın 3 sırrı vardır. 3 farklı görev seni bekliyor ve bu görevler seni cesaretinle, kalbinle ve zekanla sınayacak. İlk görevin, ormanın derinliklerinde saklanan yitik çiçeği bulmak. Bu çiçek, yalnızca kalbinin temizliğiyle yolunu bulabildiğin bir yerdedir. Alice başını sallayarak kabul etti ve kuşun işaretiyle ormanın daha da içlerine doğru yürümeye başladı. Yitik çiçeğinin neye benzediğini ya da nerede olacağını bilmiyordu ama içindeki ses ona doğru yolda olduğunu söylüyordu. Saatlerce yürüdü, çalıların arasında dolandı, devasa ağaçların gövdelerine sarılarak ilerledi. Derken tatlı bir koku aldı burnuna, adeta bal gibi bir kokuydu. Alice bu kokunun peşinden ilerledi. Sonunda küçük bir göletin kenarına ulaştı. Suyun yüzeyinde kırmızı ve altın renklerle parıldayan bir çiçek yüzüyordu. Alice dikkatlice eğildi. Ellerini uzatarak bu güzel çiçeği aldı. Yitik çiçeğini bulmuştu. Ancak tam o anda göletin içinden buz gibi bir su çıktı ve Alice'in ayak bileklerine kadar yükseldi. Su, Alice'i içine çekmeye çalışıyordu. Alice, paniğe kapılmamak için derin bir nefes aldı ve kalbini dinledi. Korkuyu bir kenara bıraktı ve nazikçe suya seslendi. "Sakin ol, korkmuyorum. Sadece yolumu bulmaya çalışıyorum." Su aniden duruldu. Buz gibi akıntı kayboldu ve Alice güvenle geri çekildi. Yitik çiçeği elinde parıldarken Alice kuşun yanına döndü. Gümüş kanatlı kuş, Alice'in çiçeği bulup getirmesini onaylayarak kanatlarını bir alkış gibi çırptı. "Kalbinin saflığı seni doğru yola çıkardı. Şimdi ikinci görevin için hazır olmalısın," dedi kuş. İkinci görev, zekasını sınayacak bir bilmeceler oyunuydu. Kuş, Alice'i ormandaki büyük bir ağacın yanına götürdü. Bu ağaç, diğerlerinden farklıydı. Dalları adeta gökyüzüne uzanan devasa bir taç gibiydi ve her bir yaprağı altın rengine çalıyordu. Kuş, Alice'e şöyle dedi: "Bu ağaç, düşlerin ağacıdır. Sana 3 bilmece soracak. Sen de bu bilmeceleri doğru yanıtlamalısın. Her doğru cevap, tüyünün gerçek sırrına bir adım daha yaklaştıracak." Ağaç dallarını usulca sallayarak konuşmaya başladı. "Ne var ki sabah doğar, öğle vakti güçlü olur, akşam batar, gece yok olur. Söyle bana, nedir bu?" Alice biraz düşündü. Gümüş kuşa, ağaca ve sonunda ormanın içinden süzülen gün ışığına baktı. Sonra gülümsedi. "Bu güneştir. Sabah doğar, öğle vakti ışığı en güçlüdür. Akşam batar ve gece kaybolur." Ağaç gıcırdayarak Alice'in doğru cevap verdiğini onayladı. Sonra ikinci bilmecesini sordu. "Bir an vardır ki ne sabah, ne öğle, ne akşamdır. Ama tüm günleri belirler. Nedir bu an?" Alice bir an duraksadı. Ancak hemen ardından aklına geldi. Bu an zamandır. Sabah da öğle de akşam da zamanın birer parçasıdır. Ağaç yine gıcırdayarak Alice'i onayladı. Son bilmecesini sormadan önce yaprakları altından bir yağmur gibi Alice'in etrafında döndü. "Bir kere verdiğinde binlerce kez geri alırsın. Binlerce kez aldığında bir kere vermiş gibi olursun. Söyle bana, bu nedir?" Bu kez Alice daha uzun düşündü. Bu bilmece daha karmaşıktı. Ama ormanın içindeki kuş cıvıltılarını, esen rüzgarı ve kalbindeki tüyün önemini düşününce cevabı buldu. Bu sevgidir. Bir kere verirsen karşılığında binlerce sevgi alırsın. Ama binlerce kez sevdiğinde aslında yalnızca tek bir sevgi vermiş gibi hissedersin. Ağaç, Alice'in zekasını ve içindeki saf sevgiyi onaylarcasına dallarını yukarı doğru kaldırdı
ve Alice'in yanına altından bir yaprak bıraktı. Alice bu yaprağı avucunda sımsıkı tuttu. Şimdi geriye yalnızca bir görev kalmıştı. Ama bu görev Alice'in cesaretini tümüyle ortaya koymasını gerektirecek kadar zorlu ve tehlikeliydi. Kuş Alice'e dönerek şöyle dedi: "Üçüncü ve son görevin ormanın en karanlık köşesindeki gölge pınarına gitmek ve oradaki gizemi çözmek olacak. Ama dikkatli olmalısın Alice. Çünkü bu görev sana sadece kırmızı tüyün sırrını değil, köyünün kaderini de açığa çıkaracak." Böylece Alice, son görevine doğru yola çıkarken cesaretiyle parlıyor, elindeki altın yaprağın ışığında yeni bir maceraya atılıyordu. Alice, kuşun rehberliğinde ormanın daha önce hiç gitmediği karanlık köşelerine doğru ilerlerken, içini tuhaf bir his kapladı. Şimdiye kadar karşılaştığı zorluklar ne kadar korkutucu olsa da onları kendi kalbi, zekası ve sevgisiyle aşmıştı. Ancak üçüncü görev farklıydı. Bu görev, Alice'in en derin korkularıyla yüzleşmesini gerektirecek bir cesaret sınavıydı. Orman artık güneş ışığını tamamen yutmuş, ağaçlar daha ürkütücü bir hal almıştı. Alice adımlarını hızlandırdı. Ne kadar korksa da geri adım atmaya niyeti yoktu. Sonunda ormanın tam ortasında büyük ve eski bir mağaranın önüne ulaştı. Mağaranın önünde kocaman bir pınar parıldıyordu. Ancak bu pınar şimdiye kadar gördüğü sulara hiç benzemiyordu. Su, siyah bir ayna gibi parlıyor, adeta ruhun derinliklerine bakıyormuş hissi veriyordu. Burası, kuşun söylediği gölge pınarıydı. Gümüş kanatlı kuş, Alice'in omzuna kondu ve fısıldar gibi konuştu. "Cesaretin, bu suyun sırrını ortaya çıkaracak. Ama dikkat et, gördüğün yansıma seni yolundan döndürmeye çalışacak." Alice kuşun sözlerini hatırlayarak derin bir nefes aldı ve pınarın başına doğru yaklaştı. Eğildiğinde sudaki yansımasını gördü. Ancak bu yansıma sadece yüzünün değil, ruhunun da yansıması gibiydi. Bir an için Alice'in gözleri pınarın suyunda farklı şekiller gördü. Çocukluğunu, annesinin ona anlattığı masalları, köydeki mutlu günlerini. Ama sonra suyun içinde karanlık bir şey belirmeye başladı. Alice bu karanlık gölgeyi izledikçe korkusunu kontrol etmekte zorlandı. Yansıma gittikçe büyüyor, derinleşiyor ve neredeyse onu içine çekiyordu. Gölgenin içinden Alice'in sesini taklit eden bir ses yükseldi. "Neden buradasın Alice? Bu tüyün peşinde koşarken aslında neyi kaybediyorsun? Ya peşinden gittiğin sır köyüne felaket getirirse?" Alice'in içi korkuyla doldu. Gerçekten de doğru muydu? Kırmızı tüyün sırrını öğrendiğinde acaba köyüne zarar mı verecekti? Ama sonra annesinin ona anlattığı bir şeyi hatırladı. Gerçek cesaret sadece korkusuz olmak değil, korkularınla yüzleşip doğru olanı yapabilmektir. Alice suya tekrar baktı ve yüksek sesle konuştu. "Evet, korkuyorum. Ama bu korku beni yolumdan alıkoyamaz. Kırmızı tüyün sırrını öğrenmek zorundayım. Çünkü bu sır köyümün kaderiyle bağlantılı. Bu, benim ve köyümün geleceği için bir adım." Alice'in cesur sözleriyle birlikte pınarın suyu birdenbire ışık saçmaya başladı. Karanlık gölge yok oldu. Yerine berrak bir su belirdi. Ve tam o anda Alice'in başındaki kırmızı tüy titreyerek parlamaya başladı. Tüy saçlarından ayrıldı ve pınarın içine doğru düştü. Alice paniğe kapılıp tutmak istese de bir güç onu geri çekti ve sadece izlemekle yetindi. Pınarın suyu kırmızı tüyün içinde süzüldüğü anda parlak kırmızı ve altın renkte ışık saçtı. Alice'in gözleri kamaşmıştı ama aynı zamanda bir huzur hissi de kalbini kapladı. Tüy, pınarın yüzeyinde dönerek gümüş kuşun etrafında döndü. Kuş kanatlarını çırptı, tüyü ağzına aldı ve Alice'e doğru uçtu. Tam Alice'in önünde durarak tüyü yeniden başına yerleştirdi.
Kuşun sesi bu sefer daha güçlü ve daha yankılıydı. Sen cesaretin, sevgin ve zekanla kırmızı tüyün sırrını ortaya çıkardın Alice. Bu tüy sadece bir sembolden ibaret değil. Bu, köyünüzün birliği, cesareti ve sevgisinin simgesidir. Tüyün sırrını ortaya çıkaran her kişi, köyüne barış ve bereket getirir. Sen de bu görevi tamamlayarak bu geleneği devam ettirdin. Alice'in kalbi sevinçle doldu. Kırmızı tüy sadece bir tüy değildi. Köyün değerlerinin, tarihinin ve birlikteliğinin bir simgesiydi. Alice, kuşa teşekkür etti. Elindeki altın yaprağı Pınar'ın üzerine bıraktı ve ormanın karanlık yollarından köyüne geri dönmeye başladı. Ormanın karanlık gölgeleri artık ona korku değil, huzur veriyordu. Köye vardığında tüm köylüler onu bekliyordu. Alice'in kırmızı tüyü başında parlıyordu. Kuşun melodisi hala ormanın içinden yankılanıyordu. Köylüler bu güzel melodiyi duyduklarında Alice'in başarılı olduğunu anladılar. Büyük bir sevinçle onu karşıladılar, Alice'in hikayesini dinlediler ve kırmızı tüyün yeni anlamını öğrendiler. O günden sonra köydeki herkes, kırmızı tüyü sadece bir gelenek olarak değil, bir araya getiren, koruyan ve cesaret veren bir sembol olarak gördü. Ve Alice, cesareti ve sevgisiyle köyüne yeni bir dönem başlatmıştı. Gümüş kuşun melodisi köyde yankılandıkça, kırmızı tüy de ışığını tüm köye saçıyordu.